Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak savunma sanayinden önemli gelişmeler mevcut. Aslında güzel haberler aktaracağım. Mesela ilk olarak bir Altay tankının teslimat takvimi belli oldu. Dün Haluk Görgün duyurmuştu. Hangi yıl kaç tane üretilecek, ne zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek? Bunun gibi soruların hepsine yanıt bulacağız. Son olarak da Süper Şimşek'e ilişkin bomba bir açıklaması olmuştu Mehmet Demiroğlu TUSAŞ Genel Müdürü'nün. Ona gideceğiz. Detaylar o zaman bir karşımıza gelsin. Sonunda artık beklemekten gerçekten de oldukça yorulduğumuz Altay tankından güzel haberler gelmeye başladı. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Altay tankı 2 versiyon olarak üretilecek. Altay T1 versiyonu bu yıl 3 tane teslim edilecek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Hemen devamında 2026 yılında 11 adet, 2027 yılında 41 ve 2028 yılında 30 adet Altay tankının T1 versiyonu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Yani toplamda T1 versiyondan 85 adet teslim edilecek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Hemen devamında ise Altay tankının T2 versiyonları artık üretime geçecek ve 2028 yılından itibaren de yine Türk Silahlı Kuvvetleri 165 adet Altay'ın T2 versiyonuna sahip olacak. Hemen devamında ise Mehmet Demiroğlu'nun gündeme bomba gibi düşen ve benim de dikkatimi oldukça çeken Süper Şimşek açıklaması vardı. Süper Şimşek'i bilirsiniz kıymetli dostlar. Jet motorlu hedef insansız hava aracı. Hani hava savunma sistemlerimizin falan sürekli düşürdüğü var ya. İşte o. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Süper Şimşek'in hava savunma sistemlerine karşı nasıl kullanılacağına dair açıklamalarda bulundu. Dedi ki bir Süper Şimşek kendisini F-16, F-35 veyahut da Kaan gibi gösterebilir karşı tarafa diyerek radarların Süper Şimşek'i gerçek bir uçak gibi göreceğini belirtti. Bu sayede düşmanın hava savunma sistemlerini açacağını ve bu sırada diğer kamikaze dronların hedefe yönelik saldırılar gerçekleştireceğini ifade etti. Radarlar onu öyle görünce hava savunma sistemlerini açacaklar. Diğer gruptaki kamikaze dronlar da arayıcı başlıklarla beraber düşman radarlarını yok edecekler demişti. Demiroğlu bu stratejiyle hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmeyi planladıklarını vurguladı. Of sizlere son aktardığım şey var ya, Süper Şimşek'le düşman hava savunma sistemlerinin imhası. Dünyada bu olayın eşi benzeri var mıdır? Bence yoktur. Aslında şöyle bir örneği var. İşte yem uçaklar kullanılaraktan düşmanın hava savunma sistemlerinin yerlerinin ortaya çıkartılması var. Mesela 2. Karabağ Harekatı'nda Azerbaycan'da bir tane eski model bir uçağı insansız hale çevirip Ermenistan'a ait hava savunma sistemlerinin hedef uçağı ateş etmesiyle birlikte hava savunma sistemlerinin yerleri öğrenilip daha sonrasında bayraktarlarla vurulmuştu. Bunun aslında örneği var ama hedef bir uçağı istediğiniz şekilde radarda gösterebilme yeteneği dünyada bunun örneği yok. Mehmet Demiroğlu'nun açıklamaları evet sizleri sevindirdi fakat benim açıklamalarında dikkat etmiş olduğum bir farklı detay vardı. Mehmet Demiroğlu ne demiş? Şimşek demiş F-16 gibi gözükecek düşman radarında. Tamam. Milli Muharip Uçağı Kaan gibi gözükecek. Son olarak ne demiş? F-35 gibi gözükecek. F-35. Allah Allah. Milli Muharip Uçak Kaan inşallah envanterimizde olacak. F-16'lar zaten envanterde. F-35 nereden çıktı? Yani kıymetli dostlar, açıklamalardan şunu anlıyoruz ki F-35 konusunda çok önemli gelişmeler yaşanıyor ki Mehmet Demiroğlu kendinden emin bir şekilde düşman radarlarında F-35 olarak da gözükecek. Demek ki F-35 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alacak ki öyle yanıltacağız yani düşmanı. Yoksa bizim elimizde F-35 olmasa niye Şimşek F-35 gibi gözükmek istesin, değil mi? Yani bu da benim dikkatimi çekmişti. Gelişmeleri yine yakından takip etmeye devam edeceğim diyorum ve hemen devamında kıymetli dostlar hep birlikte bir Kazakistan'a gideceğiz. Kazakistan'dan ulan yapma be kardeş diyeceğimiz bir haber şimdi karşınızda olacak. Bilineceği üzere geçen yıl Türk Devletleri Teşkilatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de artık gözlemci üye olarak alınmasıyla birlikte Macaristan'la beraber gerçekten de mutluyduk, mesuttuk, seviniyorduk. Niye? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan ülkeler tarafından tanınmasının önü açıldı demiştik. Fakat kıymetli dostlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçen sene Kazakistan'da düzenlenen zirveye davet edilmemişti. Buradan darbeyi bir yedik, sineye çektik. Fakat son yaşanılan gelişmeler, Kazakistan'da yaşanılan gelişmeler pek de sineye çekilecek cinsten değildi. Kazakistan neler olduğu karşımıza bir gelsin. Türk Devletleri Teşkilatı'nda asil üyelerden bir tanesi olan Kazakistan, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde büyükelçilik açtı. Durun, daha bu normal. Devamında Güney Kıbrıs Rum Yönetim Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sunan Kazak Büyükelçi Zhumakanov
Kazakistan, Kıbrıs'ın uluslararası tanınan sınırları içindeki egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Kıbrıs'ın uluslararası hukuk, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine bağlılığını takdir ediyoruz. Uyuşmazlıkların barışçıl diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Kıbrıs'ı bölgede barış ve işbirliğini teşvik eden çabalarından dolayı kutluyoruz. Kazakistan, Kıbrıs ile işbirliğine önem veriyor ve ülkenizi Avrupa Birliği ve Akdeniz'de önemli bir ortak olarak görüyor dedi. Devamında tabii ki de Kazak Büyükelçiden böyle bir ifade duyan Rum Cumhurbaşkanı sözde hiç boş durur mu? Sözde Rum kesiminin Cumhurbaşkanı Christotolis ise ne dedi? Kazakistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetiminde elçilik açması bir çığırdır. Türkiye Kıbrıs'ta 50 yıldır işgalcidir diye ifadelerini sonlandırmıştı. Vallahi yanlış duymadınız. Kazakistan açık açık sözde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır mesajı vermiş. Peki Kazakistan bu mesajı kime verdi? Kime verecek? Tabii ki de bize verdi. Yani şimdi Kazakistan'ın özellikle de Kıbrıs'a yönelik açılımları ilk değildi. Dediğim gibi hani geçtiğimiz yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti davet edilmemişti. Devamında tabii ki de kıymetli dostlar diyebilirsiniz. Ya bu Kazakistan neden bunu yapıyor? Şimdi niye bunu yapacak kıymetli dostlar? İfadeler aslında çok basitti. Avrupa Birliği'ndeki öneminiz, işte Avrupa Birliği'ndeki değerli bir ortak olarak görüyor sizi Kazakistan. Rum kesimine diyorlar. İşte dertleri Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'ne şimdi Kazakistan gerçekten de devasa ihracatlar yapmakta. Ne ihracatı? Petrol satıyorlar. Az buçukta işte doğalgaz ama bayağı bir petrol veriyorlar Avrupa Birliği'ne. Kazaklar da para almış olduğu limanı hiç terk etmek ister mi? İstemiyor. Sözde işte Kazak dostlarımız Güney Kıbrıs Rum yönetimi sayesinde Avrupa'ya daha fazla işte doğalgaz, petrol satacağı planına uymuş vaziyette. Burası ayrı bir parantez. Hemen devamında Kazakistan'da Türkiye karşıtı en tehlikeli oluşumlardan bir tanesi olan FETÖ'nün de gerçekten de çok aktif bir ayağı var. Yani Tokay'a birazcık hani bu işleri ağırdan alıyoruz. Zaten geçtiğimiz yıllarda da illaki gündem olmuştur FETÖ'nün Kazakistan yapılanması diye. FETÖ da bu süreçlerde etkin bir rol alıyor. Tabii ki de Kazakistan'ın işte Rusya'dan bağ koparma çalışmaları bunlar da sürece dahil edilebilir. Ama hani Kazakistan'ın görmüş olacağınız üzere hani şöyle çizmiş olduğu bir imaj var. Bakın görüyor musunuz biz Türkiye'ye bile bağlı değiliz. Biz Türkiye'yi de başımızda lider olarak kabul etmiyoruz. Kendi çıkışları bu yönde. Kazakistan'ın bu çıkışının bir bedeli olur mu? Vallahi olur. Türkiye bunu yanıtsız bırakmaz. Çünkü açık bir şekilde Christotoles Türk askeri Kıbrıs'ta işgalcidir diye ekleyecek. Kazaklar hiçbir şey demeyecek ve üstüne üstlük sizin toprak bütünlüğünüzü tanıyoruz diyecek. Yani gerçekten de bunun hiçbir şekilde izahı oluru yok. Onu belirteyim. Devamında da son dönemlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik gerçekten de hani Türkiye'nin artık sessizliğiyle mi diyeyim veyahut da sesimizin eksik çıkmasıyla mı alakalı bilmiyorum bu durum ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ben mi öyle sezdim bilmiyorum. Yine yorumlarda görüşlerinizi belirtin ama son dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Sayın Ersin Tatar'ın çok hakkı yenmeye başlandı ya. Sayın Ersin Tatar bulunmaz bir nimet. Kendisi çok beyefendi. Kendisinin Türkiye ile ilişkilerine zaten söz söylemeye hakkımız yok. Daha öncesinde Mustafa Akıncı diye bela vardı. Hani Mustafa Akıncı başta olsaydı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de az değil diyebilirdik belki. Çünkü o tür yaklaşımları vardı Mustafa Akıncı'nın. Bizzat hani federasyona falan evet diyordu kendisi. Ama yani Ersin Tatar'ı da yedirmeyelim ya. Ersin Tatar Türkiye'nin himayesi altındadır. Bu böyle biline. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkı yeniliyorsa emin olun bizim hakkımız yeniliyordur. Bunu dile getireceğim. Bunu olabildiğince de dile getirmeye çalışacağım. Kardeşimiz bize bağlı. Biz kardeşimizin dış dünyaya açılan kapısıyız diyorum ve hemen devamında Suriye'de de Ulusal Diyalog Konferansı vardı. Pek adıyla uyuşmasa da birazdan detaylara geleceğim neden böyle söylediğime dair. İsterseniz ilk olarak Ahmet Şara Ulusal Diyalog Konferansı'nda ne gibi açıklamalar yapmış? Karşımıza bir gelsin. Dedi ki Ahmet Şara, Suriye bölünmeyi kabul edemez bir bütündür. Silahın devlet tekeline alınması bir lüks değil, zorunluluk ve görevdir. Ülkemizin durumuna uygun olmayan sistemleri ithal etmemeliyiz ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü işte sağlamalıyız tarzında açıklamaları vardı. Öne çıkanları ben sizler için aktardım. Bizim Türkmen Meclisi de söz verilmesine rağmen çağrılmamış. Bugün bu konuya dair mesela Türkmen Meclisi bir duyuru yayınladı. Ülkenin kaderinin belirleneceği toplantıda Türkmenler nerede? Türkmenler Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olmayacak mı? O toplantıda Türkmenler kesinlikle ama kesinlikle olmalıydı. Ben bunu kabul etmiyorum. Suriye Türkmen Meclisi'nin bu açıklamalarını da sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve Selçuk Bayraktar diyordu ki bugün kahraman jandarmamıza gökyüzünde kanat geren C-11 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 SİHA'mız 10.000 saatlik görev süresini başarıyla tamamladı. J-60 kuyruk numaralı Bayraktar TB2'yi de jandarma genel komutanlığımıza hediye ettik demekteydi.
geldi. Görev süresi dolmuş. Daha sonrasında Selçuk Bayraktar demiş ki biz bunu parayla satamayız. Yeni Bayraktar'ı biz size hediye ediyoruz ve eski Bayraktar da Baykar tesislerinde eğitim faaliyetleri için kullanılmaktaymış. Hani düşünsenize Türk Silahlı Kuvvetleri bir tane SİHA parası veriyor. Daha sonrasında sürekli zaten yenileniyor. Selçuk Bayraktar sen eskisini ver, ben sana sürekli yenisini veririm diyor. Yani bu mevzu bile gerçekten de hani Allah razı olsun be Selçuk Bayraktar dedirtiyor. Devamında kıymetli dostlar hani bu gözler bunu da gördü be diyebileceğimiz bir habere gidiyoruz. Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını 18'e karşı 93 oyla kabul ederken ABD hayır oyu kullandı diyebilirsiniz. ABD hayırsa Ruslar evettir. Vallahi öyle olmamış. ABD, Rusya, İsrail, Belarus, Macaristan, Kuzey Kore, Ukrayna'ya karşı birlikte oy kullanmıştı. İran ve Çin ise çekimser kalmıştı. Görmüş olacağınız üzere Türkiye'de evet oyu kullandı bu oylamada. Yani kısacası ABD ve Rusya ilk kez belki de Birleşmiş Milletler oylamasında aynı cephede yer almış oldu ve söz konusu da Ukrayna'ydı. Devamında tabii dün Trump Macron'la bir araya geldi. Macron'la basın toplantısı düzenlediler. İşte Ukrayna'nın geleceğine ilişkin bir güzel kameralar karşısında tartıştılar. Trump dedi ki Avrupa'da zaten babasının hayrına oraya yardım etmiyor. Onlar da borç olarak yardım ediyorlar Ukrayna'ya demişti. Daha sonrasında tabii malumunuz Trump'ın hedefinde Ukrayna'daki özellikle de zengin, nadir toprak elementleri bulunmakta. Önümüzdeki haftaya kadar ABD ve Ukrayna'nın Zelenski yönetiminin nadir toprak elementleri anlaşmasını Amerika ile imzalayacağı söylenmekte ve yaklaşık 300-400 milyar dolarlık bir paradan bahsetmekteyiz. Amerika nadir toprak elementleri sayesinde Ukrayna'ya sözlü bu vakte kadar vermiş olduğu tüm yardımların karşılığını alacakmış. Trump'ın bu konudaki girişimleri tam gaz devam ediyor. Yaklaşık var ya Trump göreve geldi geleli dilimizden düşmüyor. Neymiş? Nadir toprak elementi. Ya diyorum hani bu nadir toprak elementi ne kadar değerli bir şeymiş arkadaş. Özellikle de işte Ukrayna'daki o lityum yatakları falan filan derken nadir toprak elementlerinin önemini dünya Trump göreve gelmesiyle birlikte artık anladı. Şimdi tabii ki de doğal olarak ulan dedim acaba dedim Trump Ukrayna'ya gözü dikti nadir toprak elementleri için ya. Ruslarla bugün açıklama yaptılar. Ruslar işte ABD'ye nadir toprak elementleri sağlayabiliriz. Beraber iş yapabiliriz Amerikalılarla Trump'la dedi. Bayağı bir yani ortalıkta şu an nadir toprak elementi füryası oluştu. İçinden dedim acaba dedim biz Türkiye olarak ne durumdayız ya dedim. Ne kadar nadir toprak elementi vardır ülkemizde. Daha sonrasında gariptir de Anadolu Ajansı 1-2 hafta önce çok güzel bir bilgisayar hazırlamış. Karşımıza bir gelsin. Kıymetli dostlar sadece şunu diyeyim. Güzelim memleketim beni hiç yanıltmadı nadir toprak elementlerinde de. Yine Türkiye bu konuda da oldukça zengin. Türkiye'de 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi varmış. Çin'den sonra dünyanın en büyük nadir toprak elementi rezervine Türkiye sahipmiş. Yanlış duymadınız. Özellikle de haritada görmüş olduğunuz Eskişehir Beylikova ilçesinde çok büyük bir nadir toprak elementi rezervi bulunmuş. Nadir toprak elementinin kullanıldığı bazı alanları burada görmektesiniz. Beylikova sahasındaki tesiste 10.000 ton nadir toprak oksit üretim kapasitesine ulaşılması beklenmekteymiş. Şimdi özellikle de evet Türkiye 694 milyon ton nadir toprak elementiyle dünyada ikinci sıradaymış ama dünyadaki mesela mevcut sıralama bugün baktığımızda şu şekilde. Birinci sırada Çin var. Onlar 44 milyon metrik ton rezervle ilk sırada yer alıyor. Devamında işte 2 Vietnam, 3 Brezilya, 22, 10 milyon diye devam ediyor liste. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Nadir toprak element rezervine sahip olmak tek başına bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan o nadir toprak elementini ne kadar güzel bir şekilde işlediğiniz. Mesela eğer şanslıysanız güzel teknolojiler kullanırsanız %5 ila 6 oranında işlerse yaklaşık olarak 35-40 milyon ton işlenebilir nadir toprak oksiti anlamına gelmekteymiş. Ve aslında %5-6 başarı oranıyla işlersek dünyada ikinci sıraya oturuyoruz Çin'den sonra. Daha işleyemedik. Ama ve lakin eğer ki işte %2-3 seviyelerinde işlersek de Rusya ve Vietnam'la rekabet haline girebiliyoruz. Türkiye'de rezervimiz var. Artık tek bir eksik var. Yüksek işleme kapasitesi. Allah izin verirse önümüzdeki yıllarda görünen o ki Trump artık dile dolamış. Trump boşuna nadir toprak elementi demez. Demek ki dünyadaki önemi giderek artacak. Türkiye şükürler olsun ki Rabbim Eskişehir'de bizlere bu nimeti nasip etmiş ve Türkiye yani toprağımızın altı şükürler olsun ki bol ve teknolojimizin de gelişmesiyle birlikte Türkiye dünyada yeni artık bir çağa geçiş olarak bilinen nadir toprak elementlerinde de söz sahibi olabilme potansiyeline sahip diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz.
Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenirseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.